Ağrı Dağı. İlk gördüğüm zamanki etkilenmenin dışında zaman geçtikçe Ağrı Dağı'na daha fazla hayranlık duymaya başladım ve çevresine daha fazla ilgi gösterdim. Buna Küçük Ağrı Dağı da dahil. Yaklaşık 2 sene önce Küçük Ağrı Dağı'na İmdat'la beraber çıkmıştık ve şimdi 2 sene sonra yeniden çıkmaya karar verdik. İmdat şimdiki tırmanışımıza gelemedi ama kalbinin burada olduğuna eminim. Kars'tan yolculuğumuza sabahın ilk ışıklarıyla başlamıştık. Aracı Harun hocam kullanıyordu, ben de arkada keyfime bakıyordum. Kars'tan Iğdır'a kadar bol sohbetli bir yolculuktan sonra nihayet Serderbulak Yaylası'na yaklaşınca Küçük ve Büyük Ağrı Dağları'nın manzarası, daha doğrusu dumanlı manzarasını görmeye başladık. Hava kapalı ve soğuktu. Bu bulutlar da zaten bizi pek de iyi bir havanın beklemediğinin habercisiydi. Macera başlıyordu. Küçük Ağrı'ya doğru birazdan yol alacağız. Güzel bir ekip olduk. Harun hocam, Gülşah hocam. Kesinlikle ilk önce insanı çok korkutan bu tırmanışlar zirvenin verdiği keyifle her şeyi unutturuyor. Ve insan tekrar dağlara gelmek istiyor. Zaten her zorluğun bir güzelliği olduğu gibi de dağın güzelliği bu işte. Şimdi zirveye çıkınca çok keyifli ve mutlu anlar yaşayacağız. Bekliyor, macera başlasın. Macera başlasın. Ama ne macera? 2 sene önce buraya geldiğimizde çok daha ıssız, yol geçmez, iz geçmez bir yerdi. Ama şimdi burada yeni bir yol yapıldığını görüyorum. Yani öncesinde Rus Kışlası'ndan tırmanışa başlamıştık ama şimdi böyle yolun kenarından dağa daha yakın bir konumdan tırmanışa başladık. Küçük Ağrı Dağı adının küçük olmasına rağmen benim tırmandığım en zor dağ diyebilirim. Şimdi bulutlardan göremiyoruz ama normalde dağın çok dik, böyle bir koni şeklinde, piramit şeklinde çok görkemli bir manzarası var. Dimdik duruyor. Hatta uzaktan bakınca tırmanılmayacak gibi duruyor. Şimdi bulutlar olmasaydı manzara yaklaşık böyle görünecekti. Ama tabii şimdi siste tırmanmak da tırmanışımıza daha bir gizem katıyor. Bu arada kar da başladı ufak ufak. Senenin ilk karını gördük. Buraları böyle. Burası Iğdır, Ağrı Dağı. Zor bir coğrafya. Eylül ayında kar keyfi. Uzakta tırmanış yapan başka bir ekip de var. Ta orada. Hafiften kar atıyor. Harun hocam manzaranın keyfini çıkartıyor. Oh ya Rabbi sen şükürler olsun. Ne kadar güzelsin sen daha ya. Burada da Büyük Ağrı Dağı var ama sisler görmemize izin vermiyor. Büyük Ağrı Dağı da çok nazlı bir dağ. Ne zaman gelsen bir naz yapıyor yani. Aşağıda da Rus Kışlası var. Ve yükseliyoruz. Evet hocam, ne kadar deseler de Küçük Ağrı bence Küçük Ağrı değil. Bu da Evet. satırı sayılır büyük bir dağ bence. Zaten hocam ben şöyle diyorum. Bu dağın kaderi bu. Büyük Ağrı'nın gölgesinde kalmış hep. Evet. Bu dağ ülkemizin şu anda resmi kayıtlara göre en yüksek 6. dağı. Evet. Ve bu dağ inanın Anadolu'nun herhangi bir yerinde tek başına dursaydı böyle tırmanış turizmine bayağı bir ilgi gösterilen dağ olurdu kesinlikle. Evet, bir katkıda bulunayım ben. Eğer dağ kaya yapan arkadaşlarımız varsa lütfen Onur hocam da şöyle bir onların kayabileceği yerler şöyle bir alsın. İnanılmaz derecede güzel bir yer. Kesinlikle dağ kayağı içinde tercih edilebilir burası. Çok mantıklı hocam. Evet. Bu arada Harun hocam buraya dikkat çekti. Bakın burada bir akış var. Yani ya su aşındırması ya da taş çığı. Sence ne olabilir hocam bu? Bu kesinlikle kar kütlesinin yoğunluğuyla birlikte taşlarla böyle bir oyun açılması. Hani makine kazsa bu kadar düzenli yapamaz ama işte doğanın ne kadar profesyonel, doğanın ne kadar harikalar yarattığını buradan görebiliyoruz. Yerin altındakiler üste çıkmış, üsttekiler alta gitmiş. İşte dünyanın hali de böyle. Burada bir de meşhur bir huş ormanı var. Bayağı bir ilgi çekici bir yer. Iğdır'ın ender ormanlık alanlarından birisi. Yükseldikçe bu huş ormanı küçücük kalıyor.
Evet, çok güzel bir tırmanış oluyor. Hava basıncı biraz düşüyor. Ama arkadaşlarla çok keyifli bir çıkış yapıyoruz şu anda. Soğudu hava, birazcık üşüdük. Karslıyız, soğuğa alışkanız ama gerçekten Küçük Ağrı büyük irtifalar gibi zorluyor. Ama çok güzel bir manzarası, çok güzel bir doğası var. Tüm dağ sever arkadaşları mutlaka buraya bekliyoruz. Gelsinler. Ülkemizin bu yerlerini gezsinler. Tabii ki artık terörden arındırılmış bir bölge olarak huzurla herkes buralara tırmanabilir. Bütün vatandaşlarımız arkadaşlarla buraya gelebilir. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Elbette yağış bekliyordum. Beklediğim yağış da başladı. Ama ilginç bir yağış. Böyle karla buz arası bir şey yağıyor. Dolu desen dolu da değil. Şimdi videoda dikkatinizi çekmiştir. Aslında 3 kişi değil 4 kişi tırmanıyoruz. Yanımızda çok sevdiğimiz bir büyüğümüz de var. Ama kendisini özel nedenlerden dolayı sizinle tanıştıramıyoruz. Yükseldikçe her yüksek irtifada olduğu gibi oksijen de azalıyor. Özellikle 3200 rakamı geçince birdenbire yüksek irtifanın olumsuz etkilerini vücudunuzda hissetmeye başlıyorsunuz. Yüksek irtifa genelde bende uyku hali yapıyor. Yani çok fazla uykum geliyor. Bir de halsizlik yapıyor. Bir de eğim de artınca şimdi tempomuz da yavaşladı. Sis arttı. Yağış da biraz arttı. Artık yerler böyle beyazlaştı. Biz de birbirimize biraz daha yaklaştık. Yolu kaybetmemek için, sisle birbirimizi kaybetmemek için şartlar zorlaştı ama çıkmaya devam. Zirveye ulaşamama ihtimali her tırmanışta olduğu gibi bunda da var. Hatta yüksek bir ihtimal. Ama dağcılar arasında meşhur bir laf vardır. Dağ yerinde duruyor. Tehlikeli bir durum olunca geri dönersin, başka zaman çıkarsın. Biz de gücümüzün yettiğince ilerlemeye çalışacağız. Ama problemli, riskli bir durum olursa da geri dönmeyi bileceğiz diye kararlaştırdık. Şu an tam 4 mevsimi yaşıyoruz. Hayretler içerisinde kaldık. Sürekli üstümüzü giyinip çıkarıyoruz. Tekrar tekrar kalınlaştırıp inceleştiriyoruz. Yani yıllardır yaptığım bu dağcılıkta ilk kez bu kadar kıyafet değiştirdiğimi hatırlıyorum. Yani çok ciddi bir hava değişimi var. Birden dolu yağıyor, birden kar yağıyor, birden çok soğuk oluyor, birden rüzgarlı oluyor. Şimdi güneşli oldu. Umuyorum selametle bu tırmanışı bitireceğiz arkadaşlarımızla birlikte. Amin. Ne demişler? Emek yoksa yemek de yok. Çok güzel söylemiş atalarımız. Bizim emeğimiz bu tırmanış, yemeğimiz de yukarıda. Ödülümüzü inşallah yukarıda alacağız. Muvaffak olacağımıza inancım tamdır. Böyle muhteşem manzaralar görüyoruz. Bulutlar bir geliyor, bir gidiyor, rüzgar vuruyor. O rüzgarın serinliği, inanın bu dağda üşümek, yüksek rakımın vücudumuza verdiği tepkiler bile bir keyif, yani bir zevk, ayrı bir şeysi var yani. Hazzı var bunların. Dağcılık bambaşka bir spor ya. Sadece bedenen değil, ruhen de yapılan bir spor diyorum. Küçük Ağrı Dağı esasen bir yanardağ. Strata volkan sınıfında yer alıyor. Yani şimdi strata volkanı diyoruz ama strata volkan terimini çok duymuşuzdur. Kısaca yüksek volkan anlamına geliyor. Strato yükseklik anlamına geliyor. Volkan da bildiğimiz işte Grek tanrısından gelen yanardağı temsil ediyor. Yani kısacası yüksek yanardağ veya yüksek volkan diyebiliyoruz. Strata volkan. İşte Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve bu tırmandığımız Küçük Ağrı Dağı gibi yanardağlarımız strata volkan sınıfında oluyor. Şimdi strata volkan demişken Küçük Ağrı Dağı'nın o strato kısmını da artık iliklerimize kadar hissediyoruz. Rakım, yükselti oldukça arttı. Artık dikkat ediyorsanız konuşamaz olduk.
Yani hem yüksek irtifanın etkisinden dolayı hem de yorgunluktan. Gerçekten mecalimiz kalmıyor. Ama burada asıl bizi yoran, hırpalayan şey rüzgar oluyor. Yani oturup da dinlenemiyorsunuz. Hani biraz oturayım dinleneyim derseniz hareketsizlikten rüzgar artık sizi soğutmaya başlıyor. Bir de yüksek irtifada şöyle de bir sıkıntı var. Oksijen azlığından dolayı da vücut kendisini öyle düşük rakımlarda olduğu gibi ısıtamıyor. Yine yükseklikten konu açılmışken Küçük Ağrı'nın yüksekliği ile ilgili daha önce bir tezde bulunmuştuk. Yani olduğundan daha fazla yüksek olabileceğinden söz etmiştik İmdat'la beraber. Şimdi dikkat ettim, Google ve Wikipedia aramalarında yüksekliği 3896 metreden 3925 metreye güncellenmiş. Yani bilmiyorum bunda bizim etkimiz oldu mu ama yani adının küçük olduğuna gerçekten bakmayın. Burası çok esaslı ve zor bir dağ. Birazcık daha yüksek olsa 4000'lik dağ olacak. Tırmanırken zaman zaman arkamı dönüp belki Büyük Ağrı'yı görürüz dedim ama Büyük Ağrı kendisini bir türlü göstermedi. Ama dağın magmatik yükseltileri yani kabartıları üzerinde kar da yağınca başka bir manzara bizi karşıladı. Daha önce böylesini güzelini görmemiştim. Bir de burada önceden olmayan bir yol. Duyduğuma göre buraya asfalta dökeceklermiş. Yani eskiden diyordum ki burası ne kadar ıssız, böyle ne kadar ürkütücü bir yer diyordum. Ama şimdi asfalt yol yapacaklar. Demek ki buraları canlanıyor, şenleniyor. Turizme iyicene kazandırılacak bir bölge haline gelecek. Hocam tebrikler, Kılçık'a ulaştık. Şimdi dağın zirve kulvarında Kılçık dediğimiz yere geldik. Yani rüzgar burada iyicene şiddetini artırıyor ve burası riskli bir yer. Buradan emin adımlarla yavaşça ilerledik. Ve burada ben de iyi ki yanımda getirmişim dediğim kayak gözlüklerimi taktım. Yani bende dağcı gözlüğü olmadığı için kayak gözlükleri kullanıyorum. Çünkü normal güneş gözlüklerim çok buğulandı. Nedense yani çok buğu yaptı. İyi ki yanımda getirmişim dediğim şeylerden birisi de boyunluk. Hem boynumu kapattım hem de böyle yüzümü komple kapattım. Hiçbir yerden rüzgar geçmeyecek şekilde. Dikkat ederseniz zaten buradaki rüzgar ve soğuktan papağım da komple dondu. Böyle biraz daha gayret dedikten sonra nihayet zirveye ulaştık. Ermenili grupla karşılaştık. Şimdi merak ediyorum, ülkemize gelip rahatça tırmanış yapabiliyorlar. Acaba biz Ermenistan'a gidip orada böyle gönül rahatlığıyla bir tırmanış yapabilir miyiz? Yaptık, geri dönüyoruz şimdi. Ermenili grup geldi. Onlar da zirveyi yapıyorlarmış. Çok ilginçti ya. Havasız. Enteresan.
Zirvede çok fazla rüzgar vardı, yani aşırı diyebileceğim bir rüzgar vardı. Soğuk nedeniyle artık dedik burada fazla durmayalım. Çıktığımız gibi hemen geri inişe geçtik. Evet, Ermenili gruplar geliyor. Ve nihayet inişteyken Büyük Ağrı Dağı tüm heybetiyle bizi selamladı. Sanki orada durup böyle babacan bir tavırla bizi izliyor gibiydi. Beyazlar da düşünce apayrı bir manzarası olmuş. Yani ne zaman bu Ağrı Dağı çevresine gelsem, Ağrı Dağı'na baksam hayranlığım daha da artıyor. Bölgenin renk sıcaklığı, yani videonun renk sıcaklığı da artık daha da maviye kaydı. Evet, nihayet zirveyi yapmış, artık inişe geçmiştik. Sağ salim de inmiştik, çok şükür kazasız belasız. Bu zirvede Harun ve Gülşah hocalarıma, ayrıca ismini açıklayamadığımız kıymetli büyüğüme çok teşekkür ediyorum. Tabi burada görev yapan jandarmacılarımıza, askerimize, valiliğimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Murat Akay hocamıza da verdiği destek ve ilgiden dolayı da şükranlarımı bildiriyorum. Ama asla unutamayacağım bir kişi var ki, o da bu tırmanışta aramızda olmak isteyip de olamayan dağ partnerim İmdat Aktı'dır. 2023 yılındaki, yani 2 sene önceki Küçük Ağrı Dağı zirvesini beraber paylaşmıştık. Asla unutamayacağım, hayatımın unutamayacağım bir tırmanışıydı. İlkleri gerçekleştirdiğimiz İmdat Aktı'ya da özel olarak buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer Küçük Ağrı Dağı'na tırmanmak istiyorsanız İmdat Aktı size rehberlik konusunda yardımcı olabilir. İletişim bilgilerini videomuzun açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Ve siz değerli dağ ve doğa sever izleyenlerime de güzel bir seyir yaşatabildiysem ne mutlu. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Dağlarla ve doğayla kalın.